Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çanta görünümlü minik bir çanta anahtarlık yapımını anlatacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı bir görüntüsü var. Hemen kısaca yapımda çok basit malzeme bilgisini sizlerle paylaşacağım. 3 adet anahtarlık kullandım ben bunda. Burada taktığım büyük boyutta ve kulp olarak kullandığımda küçük boyut anahtarlık. Siz büyük olarak da şu kulplarını kullanabilirsiniz. Büyük isterseniz. Elimde bulunan şöyle ufak düğmeler vardı. Bebe düğmeleri. Tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Silikon yardımıyla yapıştırdım. Evet, hemen o gümüş renginde, böyle gold renginde kullanacağım. Şu iki küçüğü kulp olarak kullandım. Bunu da anahtarlığa takılacak büyük boyunu kullandım. Dediğim gibi siz hepsini küçük de takabilirsiniz. Büyük de kullanabilirsiniz. Hemen şöyle burada çıkartacağım bu zincirlerinden. Bunları tuhafiyelerde, çanta aksesuar satılan yerlerde, yani birçok tuhafiyede bulunabilecek malzemeler bunlar arkadaşlar. Bu şekilde çıkardım. Bunları başka yerlerde kullanabilirsiniz. Atmıyoruz. Şöyle küçük bir düğme, dediğim gibi elimde vardı. Farklı şeylerde siz silikon yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Yine tığımı kullandım. Tığ 1,75 milim 2 numara bir tığla, iğnemiz olacak. Silikon tabancası ve içerisine doldurmak için de silikon doldurdum. Daha böyle tok bir görüntüsü olsun diye. Bu da anahtarlığımıza takılacak olan diğer bir anahtarlığımız. Hemen şimdi başlamak istiyorum. Öncelikle bir tane düğüm atarak şu kısmından sabitledik. 25 adet zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Diğer kulp alarak bu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Elim kameraya çarptı arkadaşlar, telefona. Buradan çıkarttım. 25. de bu şekilde dönüyorum direkt kapatmadan. Bakın, ilk 25. çektiğim zincire sık iğne yaparak aşağıya geçiş yapacağız. Tek dallarına bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Başa kadar yine 25 tane sık iğnemiz olacak. Her sırada sayalım. 25 sık iğne olarak her sırayı yapacağız. Sonuna kadar örelim 25 sık iğne. Evet, 25 adet sık iğneyi yaptım. Hemen sonuna geldiğimde bu şekilde kaydırmayla kapatıp şöyle sola doğru, arkaya doğru çeviriyoruz. Yani ördüğümüz sık iğne bize tersi bakacak şekilde çevirip direkt, bakın, çevirdim. Hemen ilk sık iğnemin arka dalından sık iğne örerek başlıyorum. Şöyle sonuna kadar yine sık iğne örüyoruz. Arka dallarını alarak tek dallarını yine 25 adet olarak sayalım. Sonuna gelelim. Yine birlikte devam edeceğiz. Evet, sonuna geldim. Bu sondaki diplerdeki sık iğnelerimizi unutmayalım. 25.'yi yaptım. Hemen yine böyle içerisinden geçirip ilmeğimin içerisine yine kaydırma tekniğiyle yapar gibi geçirdim ve yine tersini çevirdim. Bakın arkadaşlar. Hemen yine ilk sık iğnemize dibinden sık iğne yaparak arka dalından tek dallarına sık iğne örerek sonuna kadar yine bu şekilde karşılıklı gidip geleceğiz.
tekrar son kez karşı tarafa geçelim. 25 sık iğnemizi, orayı da gösterip belli bir uzunlukta bunu öreceğiz. Kaç sıra öreceğimizi de söyleyeceğim. Bakın tek dallarını alarak inelim aşağıya. Sonuna yine geldim. Burada yine içerisinden geçirip ilmeğimin de içerisine geçiriyorum. Hiç zincir çekmeden direkt döndürüp böyle ilk sık iğnemin arka dalından sık iğne yaparak yine örüyoruz. Yani bu karşı tarafa da geçtiğimizde aynı başlangıç, bu tarafta da farklı bir şeysi yok arkadaşlar. Bakın bunu şöyle diş olarak sayarsak 8 tane ama 17 sıradan oluşacak. Her diş 2 sıraya tekabül ediyor. 17 sıra toplamda sık iğne 17 veya 18, onu tamamlayalım. Ben 17 sıra örüp geliyorum. Sizlerle birlikte bunu şöyle karşılıklı gidip geleceğiz. Başka bir önemli bir göstereceğim bir şey yok buraya kadar. Bundan sonrası tamamlayana kadar, sonra da anahtarlarımızın kenarlarını dikip bu kadar, yani çok basit, sonuna yaklaşmış olacağız. Şimdi devam edelim. 17-18 sıra örmeyi, 17 örelim, 18 de uzatabiliriz. Birlikte bakacağız, sırasının tam ayarlamış olacağız o zaman. Evet arkadaşlar, bakın son sırayı örüyorum. Şöyle diş olarak gösterirsem 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Buradan bir sıra daha yapıyorum ama sıra olarak 18 sıraya denk geliyor. Şöyle sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıra örüyoruz sık iğnemizi. Bu sırayı da tamamlayıp sonrasında dikme işini yapacağız. İçerisine silikon doldurup anahtarlığımızı hazır edeceğiz. Dediğim gibi çok basit, çok da şık bir anahtarlık. Hediyelik olarak sevdiklerinize, kendinize yapabileceğiniz şöyle dibinde sık iğne başları sık olduğu için anahtarlıkta oraları kaçırmayalım. Toplamda 25 adet sık iğne ile bitirdik zaten. Hemen böyle bir tane kaydırma yapıp şuradan bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Biraz uzun keseceğiz çünkü dikmek için ip, burada ip payı bırakalım. Hemen iğnemize ipimizi takıyoruz. Şu ip yarılınca biraz zor oluyor arkadaşlar. Tığımla işim bitti. Evet. Taktım, hemen bu şekilde çeviriyorum. Önce bu taraftan dikiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu ilk sık iğnemiz oluyor. Dış dallarını alarak, yani yukarı bize bakan dallarından, buradan da göstermek istiyorum. İlk sık iğnemiz hangisi oluyor? Bize bakan, bunun da yukarıdan arka dalına denk geliyor arkadaşlar. Bu ilk sık iğne olduğu için biraz zor olacaktır. Şimdi daha belirgin göstereceğim. Diğer sıradaki sık iğne de buradan alıyorum. İlk dalını, sonraki sıradakini de buradan alıyorum. Sıkıca dikelim. Sıradakini yine buradan ve buradan. Sırasıyla sonuna kadar gelelim.
Evet, aşağıya kadar bu şekilde ilerleyelim dikimimize. Sonuna geldim. Bakın bu şekilde diktik. Sonunu da yine sabitliyoruz sıkıca. Şöyle düğüm de atalım. Bir iki kez iğne içerisinden geçirip evet, makasımızla kesiyoruz. Çakmak yardımıyla ucunu iyice bir, evet, şimdi buraya bir düğüm atalım. İpimiz uzun gelmezse yenileyelim. Hemen burada da şu kısımdan yine ilk sık iğne fark etmeden ekrandan çıkmışım arkadaşlar. İlk sık iğnemizi batıyoruz. Şu ipi de arkadan sabitleyelim. Arkadan dikerek onu da dike dike geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Yine iğnem çıktı. İğnemi takıyorum. Evet. Aşağıya kadar yine aynı şekilde dikerek ilerleyelim. Buraya kadar devam edelim. Bakın buradaki bir de ipi de gizleyerek arada hem diktik hem de onu da gizledik. Şimdi yine sonunu sabitledim. Bu sonuna iki kez düğüm atacağım. Sonrasında yine burayı da şu aradan geçirmek için, evet, burada tamamladık. Kenar kısımlarını diktik. Anahtarlığımızın, evet, şimdi çevireceğiz bunu arkadaşlar. Biraz çevirirken bir zorluk oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle tığ yardımıyla şu köşelerden basarak içeriye doğru, dediğim gibi bir tık bir zorluğu oluyor. Çünkü diktiğimiz için artık ağız kısmı daraldığı için de şöyle tığınızla içeriye doğru bastırarak, evet, biraz zor oldu ama çevirdim. Belki daha büyük bir anahtarlık şu boyutta olursa daha kolay olabilir ama yani bunun zorluğu biraz oluyor arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bakın çevirdik. Şimdi çantamızın anahtarlığımızın iç kısmını hemen ben içerisine şöyle silikonlar, bu amigurum oyuncaklarda bunu da bulabilirsiniz. Silikon tuhafiyelerde şöyle önce bir gelişi güzel biraz doldurmak istiyorum. Sonrasında tığın şu sapıyla iyice köşelere şu kısmıyla şu köşelere daha
köşeleri de olsun diye. Evet. Dediğim gibi artık doldurduğunuzda zaten siz anlayacaksınız ne kadar daha doldurmanız gerektiğini. Şöyle alt kısmına zaten çantamızın anahtarlığımızın bastığınızda bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar dolu görmek istiyorsanız o kadar siz bunu kendiniz ayarlayın. Doluluğunu. Şimdi hemen bunu anahtarlığa takmak istiyorum. Şu anahtarlığın şu kısmından geçirdim. Bu tarafa bakın. Bu şekilde silikon yardımıyla da şimdi ısıtacağım. Buraya da bu dediğim gibi siz dilediğinizi takabilirsiniz. Takıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın dediğim gibi bu düğmeydi. Ben hemen bunu şu kenarlarına sıkıyorum. Silikonumu gayet rahat bir şekilde şuradan, zaten örgü olduğu için zaten o kendi herhangi şöyle bu kısma yapıştırıyoruz. O düğmenin arkada olan kısmı, dikim kısmı oraya zaten giriyor örgü olduğu için. Aradan düğmemizi de buraya sabitledik. Bakın silikonla çok tatlı bir anahtarlık oldu. Evet arkadaşlar bu kadardı. Basit bir anahtarlık, kolay, yapım kolay ve çok tatlı. Görüntüsü de bir o kadar tatlı bir anahtarlık yaptık birlikte arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte bu şekilde hiç zorlanmadan örebileceğiniz güzel bir anahtarlık oldu. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.